Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram, 250 metre uzunluğu olan bebe yünü. Şişlerim 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, ajurlu bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, lastiğimi yaptım, hazırladım. Şöyle birkaç sıra haroşa lastik hazırladım. Bu modelde ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 olması gerekiyor. Şöyle her model 6 ilmekten oluşuyor. En sonunda da 2 ilmek kenar ilmeği olarak ekliyoruz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğimin üçünü bir alarak şu şekilde bakın şöyle üçünü bir topladım. Kestim, tek ilmeğe düşürdüm düz örerek. Daha sonra tekrar bir ilmek artırma yaptım. İlmek sayımız yine aynı. 3 ilmek düz. Şöyle. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeği üçünü bir alarak topladım, şöyle kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. 3 ilmek düz, bir ilmek artırma, daha sonra 3 ilmeği keserek tek ilmeğe düşürelim. Yani sola doğru kesiyorum. Düz örerek sola doğru kestim. Tekrar bir artırma yaptım. Sıra sonunda 3 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Birinci sırayı tamamlamış olduk. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. İkinci sırayı da ters örerek tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine aynı işlemleri yapacağım. Birinci sırada ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma, sıradaki 3 ilmeğimin üçünü bir alarak sola doğru kestim. Tekrar bir artırma yaptım. 3 ilmek düz örelim. Bir ilmek artırma yapalım. Sıradaki 3 ilmeğimizi de sola doğru keselim. Bir ilmek artırma, 3 ilmek düz. Düzlerimi düz örüyorum. Şu ajurlu kısımda önce bir artırma, daha sonra 3 ilmeği topladım. Sola doğru düz örerek kestim. Tekrar bir artırma yaptım. Ve 3 ilmek düzle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sırayı bu şekilde tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Ben terslerimi bu şekilde örüyorum. Sizin eliniz nasıl alışıksa öyle yapabilirsiniz. Benimki de tamamen el alışkanlığı. Bu şekilde öğrendim. Bu şekilde devam ediyorum. Ve örgülerim daha düzgün oluyor. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Aynı işlemi yapıyoruz yine.
Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma, sıradaki 3 ilmeğimizi toplayarak sola doğru keselim. Tekrar bir artırma yapalım. 3 ilmekten yine 3 ilmek oluştu burada. 3 ilmek düz, bir ilmek artırma, sıradaki 3 ilmeğimizi de düz örerek keselim. Bir artırma yapalım. 3 düzümüzü düz örelim. Ajurlu kısma gelince önce bir artırma, daha sonra bu 3 ilmeği toplayarak keselim, bir artırma yapalım. 3 ilmek düzle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimiz oldukça kolay. Gördüğünüz gibi örgüye yeni başlayanlar da kolaylıkla yapabilirler bu modeli. Evet, modeli bir kez kurduk. İkinci model kurulumunda modelimizi kaydıracağız. Bakın şöyle bir kez kurmuş olduk 6 sıradan. Şimdi modeli kaydırarak bir kez daha kuralım. Burada yaptığım ajurlu işlemi buradaki düz 3 ilmeğe kaydıracağız. Modeli tekrar kuruyorum. Kaydırarak yani. Birinci sıra ön yüzündeyim. İkinci model kurulumu. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örelim. Bakın ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Buradaki 3 ilmeğe gelince üçünü bir topladım. Sola doğru kestim. Ve tekrar bir artırma yaptım. 3 ilmek düz. Şöyle. Bir ilmek artırma. Sıradaki 3 ilmeğimi topladım. Kestim sola doğru. Tekrar bir artırma yaptım. 3 ilmek düz. Bir artırma. Son 3 düz ilmeğimi de topladım. Sola doğru kestim. Tekrar bir artırma yaptım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı kurduk. İkinci model kurulumunda yani birinci sırayı modelimizi kaydırarak kurduk. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz bu modelde. Her zaman ters örülecek. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Evet. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra yine 3 ilmek düz. Yani birinci sırada ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Bir ilmek artırma, sıradaki 3 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. 3 ilmek düz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum.
Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra yine 3 düz, bir artırma ve sıradaki 3 ilmeğimi de düz örerek şöyle üçünü bir topladım. Sola doğru kestim. Tekrar bir artırma yaptım. Beşinci sıra ön yüzünde aynı şekilde devam ediyorum. Yani birinci sıra, üçüncü sıra ve beşinci sıra aynı. Düzleri düz örüyoruz. 3 ilmek. Ajurlu kısma gelince bir artırma. Daha sonra 3 ilmeği toplayalım. Şöyle üçünü bir sola doğru keselim. Tek ilmeği düşürelim. Tekrar bir artırma yapalım. Daha sonra da kenar ilmeğini düz ördüm. 5. sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzüne geçtim. İlmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Evet. Modeli kaydırarak bir kez daha kurduk. Modelimiz böyle devam edecek. Kaydırmalı bir model. 6 sıra birinci modelde yaptığım gibi diğer 6 sırayı da ikinci modelde yaptığım gibi kuracaksınız. Kaydırarak. Model zevkli, yapımı kolay, çabuk ilerleyen bir model. Dediğim gibi yeni öğrenenler bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Evet. Evet, bakın model böyle arkadaşlar. Şimdi modeli bir kez daha kuracak olursak şurada yaptığımız gibi, birinci modelde yaptığımız gibi aynı şekilde başlayarak modeli devam ettireceğiz. Bir parçada daha önce hazırlamıştım. Şöyle. Burada da hazır lastik uyguladım. Üzerine modeli kurdum. Bunda da haroşa lastik kullandık. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bakın gayet güzel, zarif, şöyle dantel gibi görünen bir model. Bu modelde fazla kalın ip kullanmayın. Model güzel düşmez kalın iplerde. Arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yelek, hırka yaparken. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz bu modeli. Oldukça kolay, güzel, çabuk ilerleyen modellerden. Ajurlu model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.